Şu an oturduğunuz koltuktan teleskoplarımızın uzandığı en uzak galaksilere kadar evrenin dokusuna işlemiş ürkütücü bir sır bulunmaktadır. Modern fizik, evrenin bir balon gibi şişerek bugün gördüğümüz devasa yapıya ulaştığını söyler. Ancak bu genişleme süreci atom altı dünyanın yasaklı bilgilerini makro ölçekte gün yüzüne çıkarabilir mi? Eğer evren sonsuza kadar genişlerse en küçük kuantum dalgalanmaları bile devasa galaksilere, hatta tüm uzay zamanı çökertebilecek birer canavara dönüşebilir mi? Bu derin endişe literatürde Trans-Planckian problemi olarak bilinir. Fizik yasalarının tam kalbinde yer alan bu paradoks, evrenin başlangıcından nihai sonuna kadar uzanan bir sansür mekanizması gerekliliğini doğurmuştur. İşte bu noktada Trans-Planckian sansür hipotezi, kozmosun tutarlılığını korumak adına kuantum dünyasının o en derin sırlarını asla klasik ölçeğe sızdıramayacağını iddia eder. Fakat bu koruma mekanizmasının ağır bir bedeli vardır. Evrenimizin bir son kullanma tarihi olabilir. Bu videoda evrenin gizli zamanlayıcısını, teknik derinliği ve sarsıcı öngörüleriyle birlikte mercek altına alacağız. Kozmoloji tarihindeki en büyük başarılardan biri, gökyüzündeki galaksi kümelerinin kökenini minicik kuantum dalgalanmalarına bağlamaktır. Enflasyon şişme teorisine göre evren doğumundan hemen sonra saniyenin çok küçük bir kesirinde yaklaşık 10⁻⁻35 saniye civarı üstel bir hızla genişlemiştir. Bu süreç kuantum vakumundaki belirsizlikleri çekip uzatarak gökyüzünde gördüğümüz o muazzam yapıların tohumları haline getirmiştir. Ancak bu zaferin içinde derin bir teknik kriz saklıdır. Fiziğin en küçük birimi atom değil, Planck uzunluğu, yani yaklaşık 10⁻⁻35 metre olarak kabul edilir. Bu ölçekte klasik mesafe kavramını yitirir. Uzay zaman sürekli dalgalanan bir kuantum köpüğü haline alır. Normal koşullarda bu mikroşoklar makro dünyamızı etkilemez. Çünkü ayrışma prensibi gereği farklı ölçeklerdeki fizik yasaları birbirine karışmaz. Ancak sorun enflasyon sırasında evrenin o kadar hızlı genişlemesidir ki bu minicik Planck ölçeğindeki modları adeta birer lastik gibi koparıp devasa boyutlara ulaştırır. Eğer evren bu modların klasikleşmesine ve gözlemlenebilir dünyaya sızmasına izin verirse, kuantum kütle çekiminin henüz çözülmemiş paradoksları makro dünyamıza sızar ve bildiğimiz fizik çöker. Trans-Planckian sansür hipotezi, Robert Brandenberger ve Kumrun Vafa gibi isimler tarafından bu problemi çözmek için bir Swampland, yani bataklık kriteri olarak ortaya atıldı. Bu hipotezin temel kuralı şudur: hiçbir dalgalanma Planck ölçeğinden çıkıp evrenin gözlemlenebilir sınırlarına, yani Hubble yarıçapına ulaşacak kadar büyüyemez. Yani evren kendi içindeki o derin kuantum sırlarını bizden gizli tutmak için genişlemesine bir set çekmek zorundadır. Bu hipotez sicim teorisinin modern bir uzantısı olan Swampland programının bir parçasıdır. Swampland programı düşük enerjili etkin alan teorilerinden hangilerinin tutarlı bir kuantum kütle çekimi teorisiyle birleşebileceğini, hangilerinin ise bataklıkta kalıp fiziksel olarak imkansız olduğunu belirler. Bu program kapsamında geliştirilen Trans-Planckian sansür hipotezi evrenin genişleme hızı ve süresi üzerine matematiksel bir kısıtlama getirir. Matematiksel olarak eşitsizlik şekilde gösterildiği gibidir. Bu formülde AT evrenin ölçek faktörü, ET ise Hubble genişleme hızıdır. Bu eşitsizlik evrenin başlangıcındaki herhangi bir zaman diliminde Planck uzunluğunda olan bir fiziksel mesafenin genişleme süreci boyunca hiçbir zaman Hubble yarıçapını geçemeyeceğini garanti eder. Eğer bu kural çiğnenirse Planck altı modlar donarak klasik dalgalanmalar haline gelir. Etkin alan teorilerinin birincil yapısını bozar. Sicim teorisi tutarlı bir evren sağlaması gereken birkaç temel kriter sunmaktadır. Trans-Planckian sansür hipotezinde bu kriterler arasında hem enflasyonu hem de evrenin geleceğini aynı anda kısıtlayan dinamik yapılar bulunur. Bu hipotezin arkasındaki fiziksel gerekçe Penrose'un kara delik sansür hipotezine dayanır. Kara deliklerde tekillik bir olay ufkuyla bizden gizlenmişse, kozmolojide de Trans-Planckian ölçekteki tekil kuantum etkileri Hubble ufkuyla bizden gizlenmelidir. Bu doğanın mikro ve makro dünyaları birbirinden ayırmak için kullandığı bir güvenlik duvarıdır. Kozmik enflasyon günümüz kozmolojisinin temel taşıdır. Ancak bahsettiğimiz hipotez çerçevesinde bu teorinin çalışma şekli kökten değişir. Enflasyonun başarılı olabilmesi için evrenin en az 60 e-fold, yaklaşık 10⁻26 kat genişlemesi gerekir. Ancak bu hipotezin matematiksel kısıtlaması ancak çok düşük bir enerji seviyesinde mümkün olabileceğini gösterir. Geleneksel enflasyon modelleri genellikle 10⁻16 gigaelektronvolt gibi muazzam bir enerji seviyesinde büyük birleşme ölçeğinde gerçekleştiği varsayılan süreçlerdir. Ancak Bedroya, Brandenberger ve Wafa'nın analizlerine göre
Bu sansürün korunması için enflasyon enerjisi 10 üzeri 9 gigaelektronvolt seviyesini geçemez. Bu düşük enerji sınırı enflasyon teorisi için yıkıcı bir sonuç doğurur. Eğer enerji bu kadar düşükse gökyüzünde gördüğümüz yoğunluk dalgalanmalarını meydana getirebilmek için yavaş yuvarlanma parametresi olan epsilonun 10 üzeri eksi 31 gibi hayal edilemez derecede küçük bir değere sahip olması gerekir. Bu fiziğin en büyük hassas ayar problemlerinden biridir. Yani enflasyonun gerçekleşmesi için evrenin başlangıç koşullarının matematiksel olarak imkansız derecede hassas ayarlanmış olması gerekmektedir. Bu sansürün doğruluğu veya yanlışlığı gelecekteki teleskoplar tarafından yapılacak tek bir ölçüme bağlıdır. İlkel kütle çekim dalgaları. Enflasyon süreci uzay zaman dokusunda dalgalanmalar meydana getirerek kütle çekim dalgaları üretir. Bu dalgaların gücü doğrudan enflasyonun enerji ölçeğine bağlıdır. Sansür hipotezi uyarınca enflasyonun enerjisi düşük olduğu için üretilen kütle çekim dalgaları da yok denecek kadar zayıf olmalıdır. Tensör skaler oran olarak bilinen parametre bu senaryoda 10 üzeri eksi 30 mertebesinde kalmaktadır. Karşılaştırmak gerekirse günümüzdeki teleskoplar Planck, Bicep gibi R'yi yaklaşık 0.50 civarındaki değerleri arıyor. Gelecekteki CMB-S4 projesi ise R'nin 0.001 seviyesine kadar inebilecek. Ancak eğer bir gün ilkel kütle çekim dalgaları bu teleskoplar tarafından tespit edilirse bu durum Transplankian sansür hipotezinin yanlış olduğunu kesin olarak kanıtlayacaktır. Ancak bu dalgalar asla bulunamazsa evrenin bir sansür mekanizması tarafından korunduğu fikri ana akım fizik haline gelir. Transplankian sansür hipotezinin sarsıcı etkileri sadece standart modellerle sınırlı kalmamış. Aynı zamanda değiştirilmiş yerçekimi, Modified Gravity teorileri üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bruno Sanna ve Lorenzo Sebastiani'nin çalışmaları, sansür hipotezinin farklı enflasyon çerçevelerindeki kısıtlamalarını detaylıca analiz etmiştir. Sanna ve Sebastiani, klasik Starobinsky modelinin sansür hipoteziyle ciddi bir çalışma içinde olduğunu belirtmişlerdir. Starobinsky modeli, Einstein'in çerçevesine dönüştürüldüğünde elde edilen skaler alan potansiyeli, sansür hipotezinin gerektirdiği E-fold sayısını yaklaşık olarak 60 şeklinde sağlarken, Transplankian modların ufuk dışına çıkmasını engelleyemez. Bu modellerin yaşayabilmesi için parametreler üzerinde aşırı derecede doğal olmayan kısıtlamalar yapılması gerektiği savunulmaktadır. Bir diğer analizde önemli nokta skaler alanın yerçekimine minimal olmayan şekilde bağlandığı modellerdir. Bu durumlarda Planck kütlesi sabit bir değer yerine alanın fonksiyonu olarak davranır. Bu esneklik teorik olarak sansür hipotezinin sınırlarını bir miktar gevşetebilir. Ancak bu bile kütle çekim dalgalarının genliği üzerindeki o muazzam baskıyı tamamen kaldıramaz. Şimdi bu hipotezin en sarsıcı ve belki de en korkutucu kısmına geliyoruz. Transplankian sansür hipotezi sadece evrenin nasıl başladığını değil, aynı zamanda nasıl biteceğini de belirler. Hipotezin temel mantığına göre eğer evren hızlanarak genişlemeye, de Sitter genişlemesi sonsuza kadar devam ederse bir noktada alt Planckian dalgalanmalar ufkumuzu aşacaktır. Ve bu hipotez bunu kesinlikle yasaklar. Bu durumun tek bir çözümü vardır. Karanlık enerji bir kozmolojik sabit olamaz. Yani karanlık enerji sonsuza kadar aynı güçte kalamaz. Ya zamanla zayıflayacak, ya form değiştirecek ya da evreni yeniden çökertecek ve Big Crunch gibi bir süreci başlatacaktır. Robert Brandenberg'in çalışmalarında detaylandırdığı üzere sansür hipotezi hızlanan genişlemenin sürebileceği maksimum süreyi kesin bir matematiksel sınıra oturtur. Mevcut Hubble sabitini ve Planck kütlesini bu formüle yerleştirdiğimizde evrenin hızlanan genişleme evresinin ancak yaklaşık 2 trilyon yıl sürebileceği sonucuna varılır. Şu anki evrenimiz yaklaşık 13.8 milyar yaşındadır. Eğer sansür hipotezi doğruysa kozmik saatin pilleri henüz tükenmiş sayılmaz. Biz bu maksimum sürenin sadece yaklaşık %0.7'sini geride bıraktık. Ancak 2 trilyon yıl astronomik ölçekte çok uzak görünse de fiziksel olarak evrenin ebedi olmadığı anlamına gelir. Bu durum karanlık enerji olarak adlandırdığımız gizemli gücün aslında bir metastabil, yarı kararlı durum olduğunu göstermektedir. Sicim teorisindeki Swampland-de Sitter kriterleri de bu görüşü destekler. Kararlı bir de Sitter uzayı sabit genişleme, kuantum kütle çekimiyle tutarsızdır. Evren o derin kuantum sırlarını saklamak için bir noktada genişlemesini durdurmak veya kökten değiştirmek zorundadır. Hipotezin sunduğu 2 trilyon yıllık sınır teorik fizikteki bir başka derin kavramla daha örtüşmektedir. De Sitter uzayının kuantum kırılma zamanı. Dvali ve ekibi tarafından savunulan bu düşünceye göre mükemmel bir de Sitter boşluğu
sabit genişleme hızı olan evren, kuantum mekaniksel olarak sonsuza kadar var olamaz. Çünkü gravitonların toplu etkileşimleri arka planı zamanla istikrarsızlaştırır. İlginç bir şekilde kuantum kırılma zamanı için hesaplanan süre, hipotezin sunduğu maksimum süre ile birebir aynı matematiksel yapıya sahiptir. Bu iki farklı fiziksel yaklaşımdan gelen, biri sicim teorisi kısıtlamaları, diğeri graviton etkileşimleri, öngörülerin aynı noktada birleştiğini gösterir. Bu birleşim evrenimizin dinamik yapısının sadece bir rastlantı değil, kuantum kütle çekiminin kaçınılmaz bir gerekliliği olabileceğini düşündürmektedir. Holografik ilke evrendeki tüm bilginin o evrenin sınır yüzeylerinde kodlanabileceğini söyler. De Sitter uzayında bu sınır Hubble ufkudur. Hipoteze göre Transplankian modların ufuk dışına çıkmasını yasaklayarak bir anlamda bilginin sızmasını engellemiş oluruz. Bu evrenin bir bilgi işletme sistemi olarak tutarlılığını koruma mekanizması şeklinde de yorumlanabilir. Eğer bu yasaklı modlar dışarı çıksaydı evrenin holografik kapasitesi aşılır ve fiziksel gerçeklik çökerdi. Hipotezin enflasyonel modelleri bu kadar zorlaması fizikçileri enflasyonsuz erken evren modellerine daha ciddi bakmaya itmiştir. Brandenberg'in incelediği bu alternatifler arasında Bouncing kozmoloji, sıçrayan kozmoloji ve Emergent Universe yani ortaya çıkan evren modelleri öne çıkmaktadır. Sıçrayan evren modellerinde evren büyük patlamayla başlamak yerine daralan bir önceki evrenin belirli bir minimum noktada sıçramasıyla meydana gelir. Bu modellerde Hubble yarıçapı daralma fazında küçülürken genişleme fazında büyür. Ancak dalga boylarının genişleme hızı Hubble yarıçapından daha yavaş kalabilir. Bu sayede sansür kısıtlamaları herhangi bir hassas ayar gerektirmeden doğal olarak sağlanmaktadır. Sicim gazı kozmolojisi evrenin başlangıcında sıcak bir sicim gazı fazında olduğunu ve bu fazdan bir simetri kırılmasıyla genişlemeye başladığını öngörür. Bu modelde sansür kriterleri zaten sicim teorisinin temel özellikleri gereği sağlanmış durumdadır. Bu durum sansür hipotezinin bize enflasyon yerine daha derin bir fiziksel kökene sahip modelleri işaret ediyor olabileceği fikrini güçlendirir. Transplankian sansür hipotezi sadece teorik bir tartışma olmaktan çıkıp gözlemlenebilir bir gerçeklik haline gelmektedir. 2024 ve 2025 yıllarında yayınlanan DESI karanlık enerji spektroskopik enstrümanı verileri, karanlık enerjinin bir kozmolojik sabit olmayabileceğine, yani zamanla değişebileceğine dair önemli sinyaller vermiştir. Eğer karanlık enerjinin dinamik olduğu modeller kesinleşirse, bu durum sansür hipotezinin en büyük öngörülerinden birini kanıtlar. Ayrıca ilkel kütle çekim dalgaları üzerindeki araştırmalar erken evrenin enerji ölçeğini sınırlamaya devam etmektedir. Sansür hipotezi eğer doğruysa bu dalgaların asla tespit edilemeyeceğini söyler. Bu bilimin en dramatik bekleyişlerinden biridir. Eğer teleskoplar ilkel kütle çekim dalgalarını görürse sansür hipotezi çökecek. Eğer görmezlerse evrenin bir sansür mekanizması tarafından korunduğu kesinleşecektir. Transplankian sansür hipotezi bize çok net bir ders vermektedir. Doğa gizemlerini koruma konusunda sandığımızdan çok daha katı ve disiplinlidir. Kuantum dünyasının en derin, en kargaşalı sırlarını bizlere göstermektense koca bir evrenin genişlemesini durdurmayı veya zamanını sınırlamayı göze alır. Eğer evren sonsuza dek genişleyemeyecekse bu durum bizi kaçınılmaz olarak karanlık enerjinin gizemini çözmeye veya evreni kökten değiştirecek yeni bir fiziği kucaklamaya iter. Şu an için kozmik saatin pilleri bitmiş değil. Yıldızlar parlamaya ve galaksiler uzaklaşmaya devam ediyor. Ancak gece gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz o uçsuz bucaksız karanlığın aslında evrenin kendi tutarlılığını korumak için kullandığı devasa bir sansür perdesi olabileceğini unutmayın. Belki de evren o derin kuantum sırlarını bizden sakladığı için bu kadar büyük ve boştur. Veya bizler henüz doğru soruları sormayı bilmeyen yolun en başındaki gözlemcileriz. Ama Transplankian sansür hipotezinin öğrettiği bir şey varsa o da şudur. Kuantum dünyasının fısıltıları makro dünyamıza ulaştığında bildiğimiz her şeyin ötesinde yeni bir gerçeklik bizi bekliyor olacak.